İnsanlık tarihi taşla toprağın değil, inançla iradenin savaşına sahne olmuştur hep. Bazı şehirler vardır ki yeryüzünün kalbi, imparatorlukların göz bebeğidir. Bundan tam 1400 yıl önce dünya haritasının tam merkezinde mağrur, kibirli ve sarsılmaz bir dev yükseliyordu. Bizans. O dönemde Bizans sadece bir devlet değil, aşılmaz denilen surların, dökülmez denilen tunçların ve yenilmez sanılan orduların adıydı. Dünyanın geri kalanı karanlık çağlarının pençesinde kıvranırken İstanbul o aşılmaz surların arkasında ulaşılmaz bir rüya gibi duruyordu. Dönemin askeri dehası da siyasi aklı da aynı şeyi söylüyordu. Bu şehir düşmez, bu surlar yıkılmaz. Ancak beşeri aklın imkansız dediği yere ilahi bir müjde hükmedecekti. Tarih hicretin 5. yılı. Yer Medine önderi. İslam ümmeti varlık ve yokluk çizgisinde açlıkla, soğukla ve dört bir yanını saran düşman ordularla imtihan oluyordu. Kuşatma altındaki bir avuç Müslüman geleceğe dair fiziki hiçbir ümidin kalmadığı o çetin günlerde hendek kazıyordu. İşte tam o zifiri karanlığın ortasında balyoz sert bir kayaya vurdu. Kayadan bir kıvılcım çaktı. O kıvılcım sadece karanlığı değil, asırlar sonrasını aydınlattı. Alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu nebi etrafındaki bir avuç inanmış yüreğe döndü. Yokluğun, imkansızlığın ve çölün ortasında Bizans'ın o en güçlü, en görkemli döneminde zamana ve mekana meydan okuyan o sarsılmaz kelam döküldü dudaklarından. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. Bu söz söylendiğinde ne ortada devasa bir İslam ordusu vardı ne de Bizans'ın surlarını delecek şahi topları. Ama orada o çöl sıcağında başka bir şey vardı. Tam bir teslimiyet. O ümmet önlerindeki açlığa, arkalarındaki düşmana bakmadı. Onlar ne Bizans'ın askeri gücünden korktular ne de surların ihtişamına aldırdılar. Peygamberlerinin sözüne öyle bir imanla bağlandılar, öyle bir teslim oldular ki o andan itibaren İstanbul Müslümanlar için coğrafi bir hedef olmaktan çıktı. O andan itibaren bu fethi asırlar boyu nesilden nesile aktarılacak, can pahasına yürünecek kutlu bir kızıl elmaya dönüştü. Bu sıradan bir askeri harekatın değil, imanın askeri güce ve aşılmaz denilen surlara karşı başlattığı 1400 yıllık o büyük rotanın ilk adımıydı. Peygamber kelamı bir kez sadır olmuş, ok yaydan çıkmıştı. O günden sonra Medine'de hiçbir yürek eski yerinde duramadı. Fakat bu müjdeyi zihnine değil, doğrudan ruhuna kazıyan öyle bir isim vardı ki o fethin ilk ve en büyük manevi kılavuzu olacaktı. Halid bin Zeyd. Yani tüm İslam dünyasının bildiği adıyla Ebu Eyyub el-Ensari. O sıradan bir sahabi değildi. O Fahri Kainat Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde yeryüzünün en şerefli misafirini evinde ağırlama şerefine nail olmuş peygamber mihmandarıydı. Aylarca onunla aynı çatı altında yaşamış, onun dizinin dibinde yetişmiş, o müjdenin bizzat canlı şahidi olmuştu. Aradan uzun yıllar geçti. Efendimiz ebedi aleme irtihal etmiş, İslam orduları dalga dalga dünyaya yayılmıştı. Ebu Eyyub el-Ensari ise artık 80 yaşına merdiven dayamış, saçına, sakalına aklar düşmüş ihtiyar bir çınardı. Yaşıtları çoktan köşesine çekilmiş, dünya kelamını bitirmişti. Ama onun kulaklarında hala o ses çınlıyordu. İstanbul mutlaka fethedilecektir. 80 yaşındaki bu piri fani vücudunun takatsizliğine, kemiklerin sızısına bakmadı. Kuşatma ordusunun yola çıkacağını duyduğunda zırhını kuşandı, kılıcını kuşandı. Etrafındakiler şaşkınlıkla sordular. Ey Ebu Eyyub, sen 80 yaşındasın. Savaşa gitmekle mükellef değilsin. Bu yaşta bu meşakkatli yolculuğa nasıl dayanacaksın?
O mübarek zat Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresi 41. ayetini okuyarak cevap verdi onlara. Gerek hafif gerek ağır olarak savaşa kuşanın. Ve ekledi: Rabbim beni genç yaşlı diye ayırt etmeden çağırıyor. Ben bu davetten nasıl geri kalırım? Yol uzundu, yollar çetindi. Çölün amansız sıcağı, gecenin dondurucu ayazı 80 yaşındaki o yorgun bedeni hırpalıyordu. Atın üzerinde duracak dermanı kalmadığında bile geri dönmeyi düşünmedi. Gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu koca çınar, vücudu takatsizlikten düşmesin, atın üzerinden savrulmasın diye kendini atına bağladı. Kendini atına bağlatan o sarsılmaz irade aslında kendini o mukaddes müjdeye, o tam teslimiyete bağlamıştı. Atı nereye giderse o kutlu ata oraya uzanıyordu. Medine'den çıkan o at nihayet İstanbul surlarının dibine ulaştı. Fakat Ebu Eyyub el-Ensari'nin fani ömrü surların yıkılışını görmeye vefa etmedi. Kuşatma sürerken surların dibinde hastalandı. Vefat etmeden önce etrafındaki komutanlara ve askerlere son arzusunu vasiyet etti. Bu vasiyet askeri bir taktik değil, asırlar sonrasına bırakılmış bir meşaleydi. Ben vefat ettiğimde cenazemi ordunun ilerleyebildiği en uç noktaya, Bizans surlarının tam dibine götürün ve beni oraya defnedin. Üzerimi toprakla örtün, sonra da ordunun atlarıyla kabrimin üzerinden geçerek izleri kaybedin. Ta ki düşman kabrimi çiğnemesin. Ama ben surların dibinde o atların ayak seslerini duyayım. Peygamber mihmandarı 80 yaşında kendini atına bağlayarak geldiği bu şehrin surlarının dibine sırf o müjde için gömüldü. O oraya sadece bir naaş olarak defnedilmedi. İstanbul'un bağrına çakılan ilk İslam mührü fethin en sarsılmaz tapu senedi oldu. Bizans surlarının hemen dibindeki o atsız mezar asırlar boyunca orada gizli bir cevher gibi bekleyecek. Günü geldiğinde o büyük ulema çizgisi Akşemseddin'in ferasetiyle yeniden gün yüzüne çıkıp 2. Mehmet'in ordusuna en büyük güç olacaktı. Tarih kitapları fethi genellikle sarıla sarıla anlatılan toprakla, yıkılan surlarla yazar. Fakat bilinmez ki o devasa şahi topları dökülmeden önce o surları yıkacak olan zihniyet ve inanç ilmek ilmek dokunmuştur. İstanbul'un fethi sadece bir askeri stratejinin değil, asırlardır süregelen sarsılmaz bir ulema çizgisinin zaferidir. Bu fethin arkasında genç bir şehzadenin ruhunu adalet, ilim ve sarsılmaz bir inançla eğen devasa çınarlar vardı. Onlardan ilki tavizsiz duruşuyla bilinen Molla Gürani'ydi. Molla Gürani, geleceğin sultanına eğilip bükülmeyi değil, ilmin izzetini, dik durmayı öğretmişti. Şehzade Mehmet'e elindeki rahliyi gösterip sen sıradan bir hükümdar olmayacaksın. Sen o kutlu müjdenin peşinden gidecek bir alimi sultan olacaksın diyerek onun zihnine küresel bir vizyon yerleştirmişti. İşte bu yüzden 2. Mehmet sadece kılıç sallayan bir asker değil, 7 dil bilen, felsefe tartışan, astronomi haritaları çizen bir entelektüel olarak yetişti. Ancak o genç sultanın ruhundaki o gizli cevheri işleyen, ona her şartta o kutlu hedefi fısıldayan bir başka isim vardı ki o fethin manevi kalbiydi. Şeyh Akşemseddin. Kuşatmanın en zorlu, en çetin günleri gelip çatmıştı. Surlar bir türlü aşılmıyor, Bizans'a denizden yardımlar geliyor. Ordunun içinde homurtular, ümitsizlikler baş gösteriyordu. Herkesin bu iş olmayacak, geri dönelim dediği o en karanlık anda Akşemseddin Sultan'ın çadırına girdi. Gözlerinin içine sarsılmaz bir imanla bakarak o tarihi kelamları fısıldadı. Hünkârım, tasalanma, bu şehir fethedilecek. Kulak ver ulemanın sözüne. Ne Bizans'ın zincirleri ne de Batı'nın donanması Allah'ın vaad ettiği o fethe engel olamaz. Sebe suresinde geçen o mübarek ifadeyi unutma. Beldetün, tayyibetün ve Rabbün gafur. Yani güzel bir şehir ve bağışlayıcı bir Rab. İşte o güzel şehir burasıdır ve o fethi bu orduya nasip olacaktır. Ulema sadece konuşmaz. Ulema fethin manevi yolunu
gözyaşlarıyla açardı. Kuşatmanın en kritik sabahında Akşemseddin seccadeden kalktı ve Sultan Mehmet'in yanına gitti. Elleriyle surların hemen dışındaki atsız, kayıp bir noktayı işaret etti. Hünkârım, peygamber mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari'nin yüzyıllardır gizlenen o mübarek kabrenin nuru şu noktadan yükselmektedir. Gidip orayı açalım. Askerler gösterilen yeri kazdıklarında toprağın altında asırlardır bozulmadan duran o mübarek kabir ve Ebu Eyyub'ün vasiyeti gün yüzüne çıktı. İşte o an fethin kırılma noktasıydı. 1400 yıl önce Medine'de verilen o müjde ile 1453'teki Osmanlı ordusu ulemanın çizdiği o manevi köprüyle birbirine bağlanmıştı. Askerler artık surlara değil, bizzat Ebu Eyyub el-Ensari'nin gözlerinin içine bakarak yürüyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han arkasında ulemanın duası, önüne sahibi ikramın mirasını görerek ordusuna o son ve büyük emri verdi. Artık beşeri aklın bittiği, manevi dehanın tam teslimiyetin çağ açıp çağ kapatacağı o büyük an gelmişti. Tarih 29 Mayıs 1453 şafak vakti. Yüzyıllar önce Medine çöllerine yakılan o inanç meşalesi artık Bizans surlarının tam önündeydi. O sabah sadece bir şehir kuşatılmıyordu. O sabah insanlık tarihin akışı kökten değişecekti. Genç Sultan Mehmet Han atının üzerinde ulemanın duası ve ümmetin asırlık hasretiyle surlara baktı ve o sarsılmaz emri gökyüzünde yankılandı. Gürleyen o devasa şahi topları sadece taştan surları yıkmıyordu. O toplar Avrupa'nın feodal sistemini, karanlık orta çağın sarsılmaz sanılan dogmalarını yerle bir ediyordu. Beşeri aklın asla geçilmez dediği o devasa Haliç zincirleri gemilerin karadan yürütülmesiyle tarihin çöplüğüne gömülüyor, Bizans'ın kibri surlara gömülüyordu. Ve nihayet surların burçlarına o mübarek sancak dikildi. 1000 yıllık o mübarek ota hedefine ulaşmış, peygamber kelamı tecelli etmişti. O gün Doğu Roma İmparatorluğu tarihten silinirken dünya yepyeni bir çağ uyanıyordu. Yeni çağ. İstanbul'un fethi sadece bir çağ kapatıp bir çağ açmadı. Dünyaya İslam'ın o sarsılmaz adalet ve hoşgörü çizgisini yeniden ilan etti. 21 yaşındaki o genç dahi fetihten hemen sonra Ayasofya'ya sığınmış olan ürkek Bizans halkına döndü ve tarihin altın harflerle yazacağı o amannameyi ilan etti. Ayağa kalkınız. Ben Sultan Mehmet. Hepinizi ilan ediyorum ki bugünden itibaren ne hayatınız ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız. Hiç kimse inancından dolayı cezalandırılmayacak. Mabetlerinize dokunulmayacaktır. İşte ulemanın çizgisinin Ulu Hakan'ın fethe yüklediği mana buydu. Fetih yakıp yıkmak değil, gönülleri ve şehirleri imar etmek, adaleti yeryüzüne hakim kılmaktı. Medine çöllerinde bir avuç adanmış ümmetin tam teslimiyetle başlayan bu kutlu yolculuğu, ulemanın ilmiyle yoğrulmuş, Ebu Eyyub'in vasiyetiyle mühürlenmiş ve nihayet Fatih'in adaletiyle tüm dünyaya yeni bir çağın güneşini doğurmuştu. Bugün bize düşen sadece o surlara ve o fethe bakmak değil, 1400 yıl önce çizilen o sarsılmaz rotanın, o büyük inancın ve ulema çizgisinin izini aynı adanmışlıkla sürdürmektir. Ve bugün asırlar sonrasının dünyasında o kutlu fethin gölgesinde aynı şehrin sokaklarında yürüyoruz. Çan seslerini susturan, insanlığa adalet getiren o surların dibinde her gün binlerce insan geçiyor. Fakat acı bir hakikat bir sis bulutu gibi çökmüş üzerimize. Surlarını yıktığımız o batının bugün zihniyet surları tarafından kuşatılmış durumdayız. Kendi köklerinden, o muazzam ulema çizgisinden, Ebu Eyyub'ün sarsılmaz adanmışlığından koparılan bir nesil. Yeryüzünü batının sahte, geçici ve ruhsuz parıltılarına dönmüş durumda. Modada, yaşamda, fikirde ve ahlakta Avrupa'nın peşinden koşanlar farkında değiller ki Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki o cevher batının çöplüğünde heba ediliyor. Bizler Roma'nın kibrini yakan bir fethin torunlarıyken nasıl oldu da o kibrin modern köleleri haline geldik? Oysa bizim yolumuz Avrupa'nın karanlık dehlizleri değil, Medine çöllerinden yükselen
İstanbul surlarında mühürlenen İslam'ın o sönmez nurudur. Bizim kökümüz fantezilerin peşinde koşan Batı felsefesi değil, Şehzade Mehmet'in Fatih yapan Molla Gürani'nin irfanı, Akşemseddin'in teslimiyetidir. Bizim rotamız 80 yaşında kemikleri sızlarken kendini atına bağlayan Ebu Eyyub el Ensari'nin sarsılmaz imanıdır. Ey bu kutlu fethi mirasını omuzlarına taşıyan gençlik, kendine gel. Sen özlenecek değil, özenilecek bir medeniyetin varisisin. Zihnindeki o sahte batı surlarını yıkma vakti gelmedi mi? Unutma, fetih sadece 1453'te yaşanıp biten tarihi bir vesika değildir. Gerçek fetih her sabah aynı teslimiyetle secdede buluşmaktır. Gerçek fetih kalbini batının karanlığından söküp İslam'ın nurlu atlasına rapt etmektir. Bu ümmet ne zaman Avrupa'nın sahte parıltılarından yüzünü çevirip kendi özüne, ulemanın dizinin dibine ve peygamberin o sarsılmaz müjdesine sarıldıysa işte o zaman dünyaya yön vermiştir. Bir çağ kapandı, bir çağ açıldı ve o yeni çağın güneşi batıdan değil, senin kalbindeki o köklü imandan yeniden doğmayı bekliyor. Gözünü aç, köküne dön. Çünkü bu dünya senin ruhundaki o İslam nuruyla yeniden aydınlanacağı o büyük şafağı gözlüyor.